Basit bir soruyla başlayalım. İnsan bildiklerinden korkmaz. Bilmek korkuları yenmek için yeterli midir? Gerçekten böyle olduğuna inanıyor musunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden biraz eksiltmekle deneriz. Sabredenleri müjdele. Çocuğunuz gecenin bir yarısı odamda hayalet var deyip yanınıza geldiğinde onu elinden tutup odasına götürürsünüz. Işıkları açarsınız, etrafı gösterirsiniz. Ona hayaletin olmadığını, bunun bir hayal ürünü olduğunu göstermeye çalışırsınız. Sonra çocuğunuzun yatağına yatıp tek başına uyumasını beklersiniz. Bunu başarabilen oldu mu? Evet babacığım, hayalet diye bir şey yokmuş. Şimdi yatağıma yatıp uyuyacağım. Sen de gidip yatağına yatabilirsin diyen bir çocuk varsa bize de haber verin. Şimdi dönelim koskocaman büyümüş, olgunlaşmış insanlara. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şu hakikati bildiriyor. Sığınacaksınız. İmtihan edileceksiniz. Bazen korku olacak, bazen açlık olacak. Demek ki korkulan şeyler etrafınızı sarıp sarmalayacak. Siz de korkanlardan olacaksınız. Çünkü seviyorsunuz canlarınızı ve mallarınızı. Ellerinizle yaptığınız her şeye ruhunuzun isteklerinden çok daha fazla anlam yüklüyorsunuz. Ben yaptım, ellerimle yaptım, tek başıma yaptım. Ancak ben yapardım diyorsunuz. Doğal olarak elinizden gidecek şeylerden söz edildiğinde her yanınızı bir korku kaplıyor. Yani Allah Zülcelal korkutmuyor. Elden mal gidince, sağlık kaybedilince insana bir korku kaplıyor. Halbuki Müslümandır, Kur'an-ı Kerim'de bunların hepsi söyleniyor. Cenab-ı Hak canınızla ve malınızla imtihan edileceksiniz buyuruyor. Malına ufak bir zarar gelse bağırıp çağırıyor. Hatta zarar gelmesine de gerek yok. Her gece işinin kötüye gitme ihtimaline karşılık uykuları kaçıyor. Durmadan rakiplerini düşünüyor. Her yeni yapacağı işin tutup tutmayacağına kafayı yoruyor. Kalkıp evin içinde turlayıp duruyor. Hastaneler herhangi bir ekonomik kriz döneminde kalp krizi geçiren iş adamlarıyla dolu taşıyor. Bir yerinde ufak bir ağrı sızı olsa şimdi nereden çıktı bu diyor. Her yanını evham kaplıyor. İçi içini kemiriyor. Hastaneler başında ufak bir ağrıyla beyninde tümör olduğunu zanneden hastalarla dolup taşıyor. Şimdi hikayenin başına dönelim. Böyle bir adamın yani dünyanın neredeyse tamamının bu halde olduğunu düşünürsek ne farkımız kaldı çocuklardan? Tek farkımız var onlardan. Onlar yarın ne olacağını düşünmüyorlar. Bugün var olanla yetiniyorlar. Evet belki sen odanda bir hayalet düşüncesiyle odanı terk etmiyorsun. Ancak yarın canına ve malına karşılık gelebilecek her türlü bir eksilmeye karşılık uykularından oluyorsun. Çocuk gibi değilsin. Çocuktan betersin. Keşke çocuk gibi olabilseydin. O zaman kaygıların babasına sarılan çocuk misali Rabbinin emirlerine sarıldığında geçip gidecekti. Ne yapmak biliyorsun, ne sarılmak istiyorsun. Hem dünyanın hem ahiretin keyfini sürerek hiçbir imtihanın seni bulmamasını istiyorsun. Halbuki hepsi sana yazıldı. Adrese teslim, kaderine takdir edildi. Öyle olmasa kudreti kendinden bileceksin. Selim bir kalp ile teslim olmuyorsun Rabbine. Ama secdelerde onunla buluşacağını zannediyorsun. Madem böyledir, o zaman neden korkuyorsun? İnsanoğlunun görüp görebileceği, yaşayıp yaşayabileceği koskocaman bir hayat bu. Hayat doğumla başlıyor, ölümle son buluyor. Her birisinin içerisinde bazı haberler oluyor. Bazı haberlerle seviniyor. Eğer kötü bir şeyler olur, işler yolunda gitmezse üzülüyor. Kötü haberlerden dolayı birisi gelip ona müjdeler olsun dese şaşırıp kalıyor. Ama Cenab-ı Hak ayet-i kerimede aynen böyle söylüyor. Müjdele onları, sabrettiler. Sabır ehlidirler buyuruyor. Hakikat şu ki sabreden Rabbini tanıma yolunda Rabbinin kim olduğunu anlayabilmek için bir adım daha atabilmiş oluyor. Sabreden her insan zannetmeyin ki başına bir imtihan geldiğinde o sabra müdahil oluyor. Sabır hayatın bir yaşam biçimi olarak karşımıza geliyor. Yaşamımızın bütünü bizim zorluklar karşısındaki duruşumuzla ölçülüyor. Öyleyse sabır bir hayat biçimi. Öyleyse sabır Rabbimizi tanımanın bir hali. Muhakkak varlık bizlere kaderin bir tayini. Öyleyse işin hakikati şu ki Rabbini tanımak istiyorsan sabret.
Sabrediyorsan imtihanların var olduğunun farkında olursun. Farkında olursan hayat nedir, ne değildir artık yorulmana gerek kalmaz. Hiçbir şey seni üzemez. Kalın sağlıcakla.